Sinem Sak Lükseleci'ye hoş geldiniz. Yine bir soru sorarak başlamak istiyorum. Sizce bir çanta ne zaman sadece bir çanta olmaktan çıkar? Ya da bir eşarp ne zaman yalnızca bir aksesuar olmaktan çıkar? Ve bir marka ne zaman moda markası olmaktan çıkıp da bir kültür haline gelir? Bugün bu soruların tam ortasına duran bir markayı konuşacağız. Hepinizin çok bildiği Hermes. Bugün herhalde son değeri yaklaşık 200 milyar euro piyasa değeri var. Bir lüks imparatorluğu, dünyanın en pahalı çantalarını üretiyor. Her 25 saniyede bir eşarp sattığı iddia ediliyor ve borsada Apple'dan daha yüksek fiyat kazanç oranıyla işlem gören bir marka. Ama bu marka aslında bu hikaye aslında bir moda markası olarak başlamamıştı. Bu hikaye aslında Fransa'da bir atölye hikayesi olarak başlamıştı ve bir yetim çocuğun Paris'teki küçük bir deri atölyesi açmasıyla başlamıştı. Ve o çocuğun kurduğu atölyenin 187 yıl sonra hala aynı felsefesiyle dünyaya hükmetmesi. Enteresan değil mi? Benim çok sevdiğim bir marka hikayesi. 1837 yılı Paris, yine çok eskilere gidiyoruz. Ve yine tabii o dönemi bir hatırlayalım. Napolyon Savaşları'nın ardından daha Avrupa yeni toparlanmaya çalışıyor. İşte Fransa'da siyasi bir kaos var, ekonomi sarsılmış ve ailesini kaybetmiş genç bir Alman göçmen Paris'e geliyor. Thierry Hermes. Yaptığı şey son derece pratik aslında. Aristokratların atları için deri kurşun takımları ve eğerler üretiyor. O dönem lüks at kültürü, yani o dönem lüks giyim, kozmetik değil. Yani soylu bir ailenin statüsünü büyük ölçüde atlarının kalitesi ölçüyor. Ve o atların sırtına işte ne bindirildiği, hayvanı çeken kurşun takımının ne kadar ince işlendiği, hepsi bu önemli bir prestij meselesi. Hermes bu dünyaya girdi ve o dünyada ürettiği işçilik kısa sürede aristokrasi çevrelerinde duyulmaya başladı. Yıllar sonra Hermes'in büyük mirasçılarından Jean-Louis Dumas şöyle özetliyor. Bizim ilk müşterimiz attır, ikinci ise binici. Bu cümle aslında Hermes'in felsefesini tek bir satırda anlatıyor. Estetikten önce işlev, görünüşten önce kalite, moda trendinden önce de dayanıklılık. Ve baktığınız zaman aslında bu felsefe hiç değişmedi. 1878'de Thierry Hermes hayatını kaybettiğinde oğlu Charles Emile işi devralıyor. Ve bugün mağazayı herkesin bildiği Paris'teki adresine taşıyor Saint-Honoré 24'e. Ve bu mağaza aslında bugün hala Hermes'in ana mağazası ve Paris'in en prestijli lüks akslarından biri ve dünyanın dört bir yanından insanlar bu adrese geliyorlar. Adrese sadece alışveriş için gitmiyor, mağazayı görmeye, deneyimlemeye gidiyor. Sonraki nesilde torunu Emile Maurice Hermes geliyor ve o markayı bambaşka bir boyuta taşıyor. Şöyle bir bambaşka bir boyuta. 1900'lerin başında Amerika'ya bir seyahat yapıyor ve seyahatte askeri bir araçta gördüğü küçük bir mekanizma dikkatini çekiyor. Fermuar. Son derece basit şimdi bu dönemde düşündüğümüz zaman, ama o dönemde Avrupa'da fermuar neredeyse bilinmiyor. Düğme ve kopça dönemi. Yani bugün bize çok sıradan geliyor ama o dönemde Avrupa için bu neredeyse yeni bir teknoloji. Maurice bu mekanizmanın potansiyelini fark ediyor ve Fransa için patent haklarını satın alıyor. Ve yıllar boyunca fermuar Avrupa'da şu adla anılıyor. Hani fermuar Hermes. Yani 1918'de Galler Prensi için ilk fermuarlı deri golf ceketi üretiliyor. Yani savaş teknolojisi lüks moda atölyesine giriyor. Yani aslında bu hamle Hermes'in bir özelliğini daha ortaya koyuyor. Yani pratik olanı güzele dönüştürme sanatı. Yani hiçbir zaman aslında teknolojiden kaçmıyor. Teknolojiyi zarif bir biçimde ehlileştiriyor. Hermes'i düşündüğümüzde aklımıza hemen bir renk gelir. Turuncu. Hermes turuncusu. Ama bu renk aslında bir marka stratejisi değildi. Bir zorunluluktu. İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa Nazi işgali altında ham madde bulmak neredeyse imkansız ve Hermes'in kutuları o zamana kadar krem rengi, işte sonra hardal tonuna geçtiler. Ama savaş sırasında tedarikçilerin elinde yalnızca bir renk kalmış. Turuncu. Başka seçenek yok. Hermes bu rengi kullanmak zorunda kalıyor. Savaş bitiyor ama o turuncu kutular o kadar çok tanınıyor ki artık geri dönüşü imkansız bir hal alıyor. Ve marka o rengi kalıcı hale getiriyor. Yani düşünün, bir işgalin ortasında doğan bir zorunluluk ve 80 yıl sonra dünyanın en tanınan marka kimliklerinden biri haline geliyor. Ve bir süre sonra turuncu kutu
ürünün kendisi kadar güçlü bir sembole dönüşüyor. Yani bu çok büyük bir başarı aslında marka açısından. Çünkü gerçekten gerçek lüks markalar ürünün etrafında da arzu üretirler. Yani sadece çantayı değil, kutuyu da istenir hale getirir. Ve bu hikaye bize şunu da söylüyor. Hani marka kimliği yaratırken çok detaylar düşünüyorsunuz vesaire ama bazen marka kimliği mükemmel koşullarda değil, kriz anlarında da oluşuyor. Ve tabii ki logosu. Hermes'in logosuna baktığınızda bir fayton ve bir at görüyorsunuz. Bu görsel 19. yüzyılın Fransız ressamlarından, onun bir çalışmasından ilham alıyor ve sadece bir fayton var, bir atlar var, bir hazırlık var yani ve bir Paris ibaresi var aşağıda. Ama arabada hiç kimse yok fark ettiyseniz. Bu detay çok önemli çünkü Hermes estetiğinde o zaman da şimdi de hiçbir zaman insan öne çıkmaz. Ve verdiği mesaj şu aslında: biz arabayı üretiriz ama arabayı kimin bineceğine siz karar verirsiniz. Yıllar sonra Hermes'in ürünlerinde başka bir sembol de ortaya çıkıyor. H harfi. Hermes hiçbir zaman için logosunu H harfiyle değiştirmedi. H aslında bir ürün detayı olarak doğdu. İlk 1960'larda Constant çantanın kilidinde ortaya çıkıyor H şeklinde. Sonra kemer tokalarında, ayakkabılarda, işte çanta detaylarında kullanılmaya başladı. Ama zamanla Hermes'in çok hatta en güçlü imzasına dönüştü. Şimdi 1937 yılı aslında küçük gibi gözüken ama çok önemli bir detay yaşanıyor ve ilk eşarbını üretmeye başlıyor. İpek eşarbını üretmeye başlıyor. 90'a 90 santim, neredeyse 90 yıldır değişmeyen bir formda üretiyor. Peki bu eşarplar neden bu kadar özel? Çünkü üretimini düşündüğünüzde gerçekten üretimi çok karmaşık. Tek bir eşarp için çok yüksek sayıda ipek kozası kullanılıyor. Desenler hazırlanıyor, sonra renkler geliyor. Her renk tek tek basılıyor. Bazı eşarplarda 30-40 farklı renk katmanı bulunuyor ve her katman ayrı bir baskı süreci demek. Yani gerçekten üretim süresi son derece yavaş. Yani bir desenin tasarlanması ve geliştirilmesi ve onaylanması yani bazen 2 yıl sürebiliyor. Yani bugünkü bu hızlı çağ düşündüğünüzde bu inanılmaz bir şey. Ama zaten Hermes'in tavrı tam olarak da bu. Ya, hızlı üretmek yerine doğru üretmek. Yani bugün dünyada 5 saniyede bir Hermes eşarbı satıldığı söyleniyor. Yani düşünsene günde 3456, bunu hesaplamıştım. 3456 eşarp yani her gün. Ve işin ilginç tarafı da şu: bu eşarpların bir gizli kodu var köşesinde. Tasarımcının ve baskıcının imzası var. Koleksiyonerler o imzaları takip ediyor. Bazı nadir imzalı eşarplar bugün ikinci el piyasasında ilk satış fiyatının 5 katına falan el değiştirebiliyor. Ve şimdi hepimizin bildiği, gelelim dünyanın en çok konuşulan çantasına. Birkin. Sene 1981, Paris'ten Londra'ya giden bir uçak ve Hermes'in o dönemdeki sanat yönetmeni ve CEO'su Jean-Louis Dumas uçakta yerine oturuyor. Yan koltukta da İngiliz aktris ve şarkıcı Jane Birkin var ve uçuş sırasında Jane Birkin üst rafa yerleştirdiği hasır sepet çantasını indirirken çantanın içindeki eşyalar bütün yerlere dökülüyor. İşte defter, gözlük, bebek eşyaları, her şey. Dumas eğilip yardım ediyor ve sohbet başlıyor. Neden böyle küçük bir çanta kullanıyorsunuz? Jane Birkin gülüyor ve şöyle bir cevap veriyor: çünkü gündüz kullanabileceğim şık ama aynı zamanda içine her şeyin sığacağı bir çantam yok. Böyle bir çanta olsa kullanırdım diyor. O dönemde Jane Birkin yeni anne, genç bir anne. Rivayete göre uçakta verilen o küçük havayolu peçetesinin üzerine işte cebinden bir kalem çıkartıyor Louis Dumas ve bir çanta taslağı çiziyor. İşte Jane Birkin tarif ettiği gibi. İşte şöyle cepleri olsun, şöyle büyük olsun. O çizim birkaç yıl sonra lüks tarihinin en ikonik nesnelerinden birine dönüşüyor. Birkin Bag. Çanta resmi olarak 1984 yılında piyasaya sunuluyor ve Jane Birkin'in adı veriliyor. Ama Birkin'in büyüsü sadece tasarımında değil aslında. Birkin'in büyüsü onun etrafına kurulan sistemde. Çünkü Birkin artık sadece bir çanta değil, kabul edelim. Yani çantanın çok ötesinde bir şey. Bu bir ritüel, bir eşik, bir kabul testi, bir erişim sembolü. Ve Birkin çantalar işte kendi aralarından teknik olarak boyutlarına göre sınıflandırılıyor. İşte 25 var, en küçük boy, bugün en çok arananlardan. 30 işte daha klasik, en ikonik olanlardan. İşte 35 daha geniş, hani 40 daha seyahat odaklı. Hepsini bir anlatasım geldi. 50-55 aslında bu atlı spor kökenine daha çok bağlanan daha büyük boylar. Ve bunların da içinde şöyle bir şey var: standart deri mağaza fiyatları, yani yıla ve pazara göre değişse de kabaca fiyatları 9 ile 15 bin dolar arası. Ama
Asıl mesele mağaza fiyatı değil zaten. Asıl mesele çantaya ulaşabilmek. Ve ikinci el piyasasına baktığınızda aynı modelleri 20-30 hatta bazen 40 bin dolara çıktığını görüyorsunuz. Hele egzotik dizilerde bu rakam çok daha yukarı gidiyor. İşte 50 bin, 100 bin, 300 bine varanlar bile var. Yani bunları duyduk. Ve bu arada malzeme dünyası da çok apayrı bir evren. Yani Birkin'i ilginç yapan şey de sadece tasarımı değil, çantanın arkasında başlı başına bir malzeme evreni var. Yani kullanılan derilerin her biri ayrı karakter taşıyor. İşte deriler işte Togo, Clemens, Epsom, Boxcalf, yani bazıları daha yumuşak, işte bazıları daha böyle sert yapılandırılmış, işte bazıları zamanla patina kazanıyor, yaş aldıkça güzelleşiyor ama bazıları işte formunu yıllarca koruyor. Yani gerçekten çok fazla detay var. Bir de yani bu biraz aslında karakter seçmek gibi. Sonra bir adım daha ileri gidiyor ve egzotik deriler devreye giriyor. İşte krokodil, aligatör, lizard, ostrich. Bu noktada artık bir kişisel proje haline giriyor. Çünkü fiyat da çok yükseldiği için. Bunlarla da bitmiyor seçimler. Sadece deri değil, çantanın metal detaylarını da seçiyorsunuz. İşte gold hardware, palladium, işte rose gold, brush gold. Yani o küçük gibi görünen bu detaylar bile aslında çantanın duruşunu, algısını, hatta en önemlisi ikinci eldeki değerini değiştirebiliyor. Aslında Birkin'le başladık ama Birkin'den önce başka bir hikaye var. Kellyback'i unuttum. Çünkü hikaye 1950'lerde, daha öncesinde Monaco'da başlıyor. O zaman Hollywood yıldızı Grace Kelly, Prenses Reni ile yeni evlenmiş ve artık Monaco prensesi olmuş. Henüz kamuoya açıklanmamış bir hamileliği var. Paparazziler peşinde. Grace kameraları fark ediyor ve elinde küçük bir Hermes çantasıyla karnının önünde tutarak kendini saklamaya çalışıyor. Ama tabii fotoğraflar çekiliyor. O kare gazetelere düşüyor. Ve o an o çanta ve o hal dünyanın hafızasına kazanıyor. Ama ilginç olan şu, o çanta zaten vardı. Önceden vardı. Adı Kelly değildi. Hatta Depeche mi öyle bir şeydi ismi. Hermes'in daha eski, işte klasik bir şehir çantasıydı. Fakat o fotoğraf o kadar güçlü bir etki yaratıyor ki 1956 yılında Hermes resmi olarak modelin adını değiştiriyor. Ve o çanta artık Kellyback olarak anılıyor. Bu aslında lüks tarihinde çok nadir görülen bir şey. Çünkü burada marka ürünü tasarım üzerinden değil, bir kadının imgesi üzerinden mühürlüyor. Ve o imgede Grace'in zarafeti. Yani onun da boyut seçenekleri işte mini Kelly 25, 28, 32, 35, 40'a kadar gidiyor. Onda fark yaratan şey o iki yapıda üretiliyor. İşte biri Ruth'un daha yumuşak, daha gündelik, daha rahat. Bir de Sally var, daha keskin hatlı, daha formal. Yani bana göre mesela Kelly biraz daha disiplinli sanki bir zarafet taşıyor. Birkin biraz daha böyle hayatın içine karışan, daha böyle bir rahat geliyor bana. Ve bence Hermes'in en büyük başarısı aynı evin içinde iki farklı kadını yaratmış. Yani biri daha özgür, daha rahat, diğeri daha kontrollü, daha mesafeli. Bu arada mini Kelly aslında yeni bir tasarım değil. Bu küçük Kelly modelleri Hermes'in arşivinde 90'lardan beri var. Ama ilginç olan şu, son yıllarda inanılmaz popülerlik kazandı. Yani özellikle sosyal medyada, Asya pazarında o genç koleksiyonerlerin ilgisiyle mini Kelly bugün Hermes dünyasının en arzulanan çantalarından biri haline geldi. Arzulanan demişken tabii arzular. 2010 yılında yine Hermes çok gizemli bir seri sundu. So Black diye. Bu fikir aslında o dönemdeki markanın kreatif direktörü Jean-Paul Gaultier'e aitti ve konsept çok radikaldi baktığınız zaman. Her şey simsiyah, deri siyah, kilit siyah, tokalar siyah, hatta metal donanım bile siyah kaplama. Bu yüzden So Black, Birkin ya da Kelly. İlk bakışta zaten hemen farkı anlıyorsunuz. Hatta ben ilk gördüğümde bu gerçek mi falan böyle hakikaten bir şaşırmıştım. Bir kere gördüm canlı olarak. Çok daha gizemli, çok daha sessiz ve uzun süre satışa sunulmadı. Çok sınırlı sayıda üretildi. Her butik görmedi bile, her müşteri erişemedi ve lüks dünyasında bildiğimiz bir kural vardır. Bir şey ne kadar az görünürse o kadar efsaneleşir. Bu arada arzunun ve hayalin en uç noktası tabii ki Himalaya. Bu bir başka bir şey yani. O bir ustalık göstergesi, o bir egzotik deri estetiği. Genellikle işte Niloticus timsah derisinden yapılıyor ama çok özel bir boyama hakikaten. Yani zaten böyle beyaza yaklaşan bir geçişi var. Böyle kenarlarında griler, bejler var. Böyle tıpkı böyle karla kaplı dağ gibi işte, o yüzden adı Himalaya zaten. Ama Himalaya'yı gerçekten özel yapan şey şu: üretimi çok zor. Bu renk geçişini elde etmek
acayip hassas ve her deri bunu kaldırmıyor. İşte her atölye yapamıyor. Bu yüzden üretim adeti inanılmaz az ama talep inanılmaz. 2017 zannedersem Hong Kong Christie's'de pırlanta hardware'li ama bir Himalaya Birkin $380.000 satıldı. İnanılmaz. Yani ve son yıllardaki Himalaya kedi modelleri açık arttırmalarda yüz binlerce dolarlık sonuçlar gördü. Ama tabii ki geçen programda da söylemiştik. Son yıllardaki en büyük kırılma zaten 2025 yılında Jane Birkin'in bizzat yıllarca kullandığı o eski, onlarca kullanılmış o orijinal Birkin çantası. Yani $10 milyon satıldı yaklaşık. İnanılmaz. Ve bence o an hikaye değişti. Yani bir çanta kişisel bir hikaye, ikonografi ve piyasa arzusu birleştiğinde neredeyse bir sanat eseri gibi fiyatlandı. Yani inanılmaz. Ve şimdi bütün bunları anlattıktan sonra şöyle bir şey sorabilirsiniz haklı olarak. Herkes sorabilir. Peki ben neden mağazaya girip doğrudan bir Birkin ya da Kelly satın alamıyorum? Kısa cevap, çünkü Hermes böyle istiyor. Net. Uzun cevap şöyle, gerçekten böyle. Yani bir mağazacılık yapmış bir insan olarak Hermes mağazaları belirli sayıda çanta alıyor. Yani merkez her mağazaya sınırlı sayıda allocation gönderiyor. Ve bu çantaların önemli bir kısmı zaten önceden belirlenmiş müşteri ilişkilerine gidiyor. Yani sistem aslında kabaca şöyle işliyor. Yani mağazaya giriyorsunuz, zaman geçiriyorsunuz, başka kategorilerden alışveriş yapıyorsunuz, bir satış danışmanıyla bağ kuruyorsunuz ve aylar sonra şanslıysanız bazen yıllar sonra ya da hiçbir zaman size bir gün şöyle bir soru geliyor. İşte bir çanta düşünür müsünüz? O seçilme anınız, o teklif değil, seçilme anı. O yüzden Hermes alışverişi çoğu zaman alışveriş gibi değil, bir kabul töreni gibi yani. Peki bir meşhur söylenti. İşte Birkin almak için önce belli bir miktarda alışveriş yapmanız gerekiyor, bu kadar harcamanız gerekiyor. Hermes bunu resmi olarak kabul etmiyor tabii ki ama yani tabii ki müşteri deneyimleri, eski çalışan hikayeleri ve yıllardır dönen o ortak tablo bize şunu düşündürüyor. Evet, ilişki bazlı bir öncelik sistemi var. Burada tabii şeyi anlamak lazım. Yani Hermes'in üretim felsefesini anlamadan markayı ve neden böyle davrandığını anlamak mümkün değil. Çünkü bir Birkin çanta seri üretim değil. Yani montaj hattı yok bunun. Her çanta bir zanaatkar tarafından mümkünse eğer tamamlanıyor. İşte kesimi, dikişi, kaplaması, bitirmesi hepsi aynı elin işi. Yani de yaklaşık 48 saatlik bir el emeği var. Ve Hermes'te bir zanaatkar olabilmek için 2 yıllık özel eğitim almanız gerekiyor ve bu devirde sadece deriyi kesmeyi ya da dikmeyi öğrenmiyorsunuz. Felsefesini, estetiğini, standartlarını hepsini öğreniyorsunuz. Ve en güzel tarafı şu, tamir için siz yıllar sonra, 10 yıl sonra bile çantayı geri gönderdiğinizde eğer oradaysa çantayı yapan zanaatkara gönderiliyorlar. Düşünün yani. O çanta onu yapan kişinin ellerine tekrar geri dönüyor. Yani bu model artık lüks tüketim nesnesi değil artık. Bu bambaşka bir şey. Bu bir miras objesi. Yani o yüzden bir saygı duymak lazım bence. Yeni alanları var. Koku, güzellik, yaşam sonra gelen. İşte çanta ve eşarpta kalmıyor sadece. Zaman zaman yeni koleksiyonlar üretiyor. İşte 1951'de o da Hermes geldi ve işte Terre Hermes bugün neredeyse modern bir klasik oldu. İşte Barenier Intense son yılların acayip kadın parfüm lansmanlarından birini yaptı. O Hermes'in deri mirasını anlatan bir parfüm. Yani o bir deri gibi kokuyor falan. O yüzden aslında belki Hermes parfümleri sadece koku değil, bir karakter gerçekten. Sonra Beauty geldi. Biraz geç kaldı Beauty için. 2020'de girdi ve Rouge'la başladı. Rouge Hermes'le. Makyaj kategorisine adım attı. Sonraki yıllarda koleksiyon biraz genişledi galiba. İşte allıklar, ojeler oldu. Marka yine aynı şey yapıyor aslında. Gösterişli bir kozmetik markası gibi değil. Bir obje tasarımcısı gibi davranıyor. Yani o ruj kılıfları, renk paleti, dokular ya adeta böyle küçük Hermes objeleri gibi tasarlanmış. Yani güzellik kategorisine girerken ve kendi estetik dilini korudu. İnanılmaz bir şey. Yani gündelik ritüelleri böyle küçük lüks objelere dönüştürdü. Ben buna mikro lüks diyorum. Çok güzel, deneyin. Kokusu falan efsane. Ve tabii ki Hermes Amazon. Bu da başka önemli bir şey. Burada marka yaşam alanı içine giriyor. Yani işte porselenler, sofra takımları, kumaşlar, mobilyalar, ev aksesuarları. Bu koleksiyonların amacı da aslında çok net. Çünkü Hermes'i lüks bir ürün olarak değil, bir yaşam atmosferi olarak tanımlıyor. Yani hayatınızın her yerinde varlığını sürdürüyor.
Saat üretimi var. Aslında çok erken, 1920'lerde başlamış. Bugün hala La Montre, Hermes'te, İsviçre'nin Bier kentinde çok ciddi üretim ve altyapısına sahip marka. Ve işte Grand Prix Horloge de Genève gibi saat dünyasının en prestijli ödüllerine adaylıkları ve ödülleri var. Almaya başladı. 2 tane falan çok önemli bir ödül aldı. Yani koleksiyonlarına baktığınızda yine markanın estetik dili hemen hissediliyor. Yine mücevherleri aslında 1920'lerde ortaya çıktı. O gemi zincirlerinden ilham alınan bugün hala var. Ama Hermes gerçek anlamda fine jewelry koleksiyonunu genişletmesi 2010'lardan sonra oluyor. Yani çok güzel mücevherleri var. Lütfen gördüğünüz yerde bakın ve mücevher evi gibi görünmeden çok iyi mücevher yapabilen bir marka. Hazır giyim. 1997 Hermes'in moda dünyasına şaşırtan bir karar aldı biliyorsunuz. Kreatif direktör Martin Margiela getirildi. Kendisi moda dünyasının en alkol isimlerinden biri. Hiç röportaj vermez, fotoğrafların çekilmesine izin vermez. Defilelerde kendi adına çıkmaz. Kimliği gizem böyle bir perdenin arkasında ve o da Hermes'e geldi. Yalnız orada yaptığı şey aslında bir devrimdi. Gerçekten sessiz bir devrim. Logoları azalttı, gösteriş detaylarını kaldırdı, silüetleri sadeleştirdi ve fonksiyonu ön plana çıkardı. Hermes gibi. Yani aslında 1837'den gelen özüne döndürdü. Yani güzel ama işe yarayan. Ve baktığınız zaman bu kadar sessiz lüks kavramı bugün bence moda dünyasının en çok konuşulan akımlarından biri, ama o logosu olmayan, gösteriş yapmayan, o kalitesiyle konuşan estetik bence büyük ölçüde o döneme dayanıyor. Yani Margiela kimliğini saklayan bir adamdı ama bence bıraktığı iz hiçbir zaman için kaybolmadı ve çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Erkek moda dünyası da ayrı bir saygınlığa sahip. İşte onların da başında 88'den beri 37 yıl boyunca aynı kişi vardı, Veronique. Moda dünyası için neredeyse görülmemiş bir süre tabii ki. Yani 37 yıl boyunca aynı şey, fakat o da ayrıldı. O da erkek şeyini şöyle tanımlıyordu. Yani işte zamansız, rafine, gürültüsüz. Ama bu en son gördüğümüz Ocak 26 Paris Erkek Moda Haftası'ndaki yine onun koleksiyonuyla bitirdi. Onu gördük. Ve böylece bir dönem kapandı. Ama şimdi sahnede Londralı bir tasarımcı Grace Wales var. Onun da ilk koleksiyonunu 2027'de göreceğiz. Onu da merak ediyorum. Şimdi onun da Adidas'ta falan böyle Londralı tasarımcı değişik tasarımları var. Nasıl bir şey getirecek Hermes erkeğe? Hakikaten merak edilesi. Şimdi Hermes'in iletişim stratejisi şöyle bir şey. Konuşmadan her yerde olmak. Yani aslında Hermes hakkında sık sık şunu duyarız. Ya Hermes reklam yapmaz. Ama ilginç olan şu. Hermes neredeyse her yerdedir. Ve bunun nedeni de aslında alıştığımız o klasik reklam stratejileri değil. Doğru insanların markaya taşımasıdır. Bakın yani Grace Kelly, Jane Birkin, Victoria Beckham, Kim Kardashian. Bu isimler Hermes'i reklam kampanyasıyla değil, hayatlarının içinde görünür kılıyor. Yani bir ünlü çantayı taşıyor, bir fotoğraf çekiliyor, dünya görüyor. Hermes'in iletişimi bile zaten tam olarak da bu. Daha az görünürlük, daha fazla arzu. Çünkü onlar da görüldüğü zaman çok daha fazla arzu ediliyor. Ve bu yüzden marka influencer kültürünü hiçbir zaman ana iletişim aracı haline getirmedi. Bunun yerine başka kanallara yatırım yapıyor. İşte mağaza deneyimi, zanaat atölyeleri, Zorlu'ya gelmişti hatırlarsanız. Kendi yayınları, dergi çıkarıyor. Tabii dijital çağda çok ilginç bir paradoks ortaya çıktı. İşte TikTok, Reels, unboxing videoları, hadi gelin bakalım ben ne almışım bakalım videoları falan. Şimdi marka bu videoları ürettirmiyor ama insanlar onun etrafında içerik üretmeye devam ediyor. Bakın ben de içerik üretiyorum yani etrafımda ve bu videoların toplam izlenmeleri bugün milyarları buluyor. Yani Hermes dijital çağın kurallarına tam olarak uymadan bile dijital çağın en çok konuşulan lüks markalarından biri olabiliyor. Yani çünkü hakikaten insanların her zaman en çok ilgisini çeken şey kolay ulaşılabilen değil, tam tersi ulaşılamayan şey. Yani neden bu kadar bekliyor insanlar? İşte neden bu kadar çok para ödüyor? Yani burada tabii olaya ekonomik ve sosyolojik olarak da bakarsak, hani artık bu kadar bölümden sonra işi ekonomik ve sosyolojik olarak bakıyoruz ya lüksolojide. Yani Hermes aslında klasik bir Veblen malı örneği. Yani neydi? Fiyat arttıkça talebin azalmadığı, bazen daha da arttığı bir ürün yapısı. Burada da fiyat sadece maliyet değil, bu bir mesaj. Yani ben bu dünyaya girebildim mesajı. Yani bir Hermes çantası elbette iyi deri, iyi işçilik ve dayanıklılık sunuyor tabii ki, ama
markanın gerçek gücü aslında tabii ki sembolik değerinden geliyor. Yani işte seçilmiş olmak. İşte ve markanın müşteri haritasına baktığınızda çok ilginç bir tablo var. Fransız markası olmasına rağmen son yıllarda en büyük büyüme Asya Pasifik'ten geliyor. Yani özellikle Çin ve Güney Kore'de acayip yükseliyor. Yani varlıklı sınıflar için aslında Güney Kore'de Hermes bir sosyal sertifika. Çok enteresan değil mi? Ama tabii son yıllarda bir de yatırım meselesi eklendi. Yani bir Birkin çantası gerçekten yatırım olabilir mi? Çanta aldınız, işte 10 yıl sonraya sattınız, ne kadar kazandınız? Bir yatırım araştırmacısı bu soruyu sormuş ve şöyle bir cevap gelmiş. İşte 1980'den bu yana bir Birkin çantayı işte yıllık ortalama %14 değer kazanmış ve baktığı zaman uzun vadede hem borsa endeksinden hem de altını geçtiğini söylüyor. Tabii burada çok önemli bir detay var, yani her Birkin aynı yatırım değil tabii ki, yani nadirlik işte değerini ciddi bir şekilde etkiliyor. Ama şu kesin, Birkin artık sadece bir lüks aksesuar değil ve alternatif bir varlık gibi konuşuluyor ve bununla ilgili fonlar da var, onu da konuşmuştuk daha önceki bölümlerde. Şimdi bir de tabii herkesin milli ama kimsenin konuşmak istemediği bir konu var. O da sahte Hermes dünyası. Yani her yıl milyonlarca sahte lüks ürün ele geçiriliyor ve yani inanılmaz, sahte ekonomisinin en çok hedef aldığı markalardan biri. Çünkü bir ürün ne kadar arzu ediliyorsa o kadar çok taklit ediliyor tabii ki. Tabii sahte piyasasının da katmanları var. İşte ucuz sahte, orta kalite sahte, işte bir de süper fake denilenler. Bazen uzmanları bile zorlayan kopyalar ve o süper fake'ler de ucuz değil, 4-5 bin dolar olanları var. Yani bu da ilginç bir gerçeği gösteriyor. Yani bir ürün ne kadar çok kopyalanıyorsa o kadar güçlü bir kültürel sembole dönüşmüştür. Ve bu arada o süper efektleri de alabilmek için zengin olmanız gerekiyor. Orada da başka bir paradoks var tabii ki. En önemli konulardan biri benim açımdan 2010 yılında LVMH patronu Bernard Arnault dünyanın en büyük lüks holdingi olan şirketi biliyoruz artık. Şirketini daha da büyütmek istiyor ve hedefinde tabii ki Hermes var. Sessizce hareket ediyor ve türev araçlar kullanarak Hermes hisselerini toplamaya başlıyor. Ve bir gün kamuoyuna açıklıyor. Diyor ki %20'sine sahip, %17'sine sahibim pardon. Ve yani bu aslında finans tarihinin en sessiz baskın girişimlerinden biri. Fakat Hermes ailesi uyanık tabii ki. 5. ve 6. kuşaktan 50'den fazla aile üyesi bir araya geliyor. İşte H51 diye bir holding kuruyorlar ve hisseleri 20 yıl süreyle kitleyen bir anlaşma imzalıyorlar. Yani hiçbiri 20 yıl boyunca hisselerini satamayacak. Bu sadece finansal bir hamle değil aslında. Süper bir kültür savunması. Yani diyor ki Hermes bizden ve öyle kalacak. Arnault sonunda geri çekilmek zorunda kaldı ve hisseleri sattı ve Hermes bağımsızlığını korudu. Yani o savunma bugün iş dünyasında aslında vaka çalışmalarından biri haline geldi. Yani ailevi şirketlerin kurumsal baskınlara karşı mücadelesinin en iyi örneklerinden biri olarak ve çok takdir ettiğim bir hareket oldu. Bugün her şeyi anlattık herhalde. Yani baktığımızda şunu görüyoruz. Yani 1837'de eğer yaparak başlamış bir ev. Şimdi dünyanın en güçlü lüks şirketlerinden biri. Piyasa değeri devasa, gelir gücü olağanüstü. Yani karlılığı rakiplerinin çok üzerinde. Ve bu büyüklüğe rağmen marka hala aile etkisini, zanaat odağını ve o sınırlı erişim modelini koruyor. Bence asıl deha burada, biliyor musunuz? Çünkü o yetim çocuğun o küçük atölyesinde başlayan, eğerden çantaya, çantadan eşarba, eşarptan parfüme, işte parfümden saate, eve, güzellik dünyasına uzanan, işte o savaştaki turuncu kutu, bir prenses işte Kelly'yi ölümsüzleştiriyor. Bir uçakta çizilen bir taslak Birkin'e dönüşüyor. Bir aile dünyanın en büyük lüks gruplarına karşı markasını korumayı başarıyor. Yani bir çanta açık arttırmada sanat eseri gibi fiyatlanıyor. Ve bugün dünyanın en güçlü lüks evlerinden biri olan Hermes bize hala aynı şeyi söylüyor. Hızlı olmak zorunda değilsin. Her yerde görünmek zorunda değilsin. Bağırmak zorunda hiç değilsin. Bazen en büyük güç en sakin duruşun içinde saklıdır. Sanırım her şeyi anlattık. Marka hikayesi anlatmak biraz zor çünkü her şeyi anlatmak istiyor insan ve bazen sıkıcı olabiliyor. O yüzden bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi gerçekten merak ediyorum. Sizin hayalinizdeki Hermes hangisi acaba? Yorumlara yazın. Birlikte konuşalım. Merak ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.